Hepinize tekrardan selamlar sevgiler dostlarım. Bürület gösterge çalışmamızın bu dördüncü videosunda sizlerle birlikteyiz. Çalışmalarımız devam ediyor arkadaşlar. Bu anakart güç devre kartının, gösterge devre kartının birçok elemanını bulmaya çalıştım. Fakat 20 yıllık bir teknoloji olduğu için artık bazı parçalar üretilmiyor veya bazı parçaların kodu bilinmediği için buradan bulunamadı. Bazı parçaların siparişini verdik. Bazı entegrelerin, bazı devrelerin, bazı transistörlerin. Bulabildiğim bazı parçaları şu şekilde aldım, temin ettim. Şu kutunun içinde de var bazı şeyler. Ama şu ortadaki bobin ya da transistör neyse bunu bulamadık. Ama hala ümidim var. Bu konuda yardımlarınızı da rica etmiştim. Bu parçanın ne olduğunu, kodunu vesaire değerini bilen varsa lütfen yardımcı olsun. Şimdi bu kart kırık olduğu için zaten bu bobinin burada durmasının da bir manası yok. Bu bobini buradan lehimlerinden sökerek çıkarıp yeni anakartımıza monte ederek işlemimize başlayalım diyorum. Şimdi şu bobini buradan lehim yuvalarından ısıtıp gevşeterek çıkararak işe başlayalım. Nazikçe onu oradan çıkarıp yeni yuvasına monte edelim. Uzun ve narin uğraşlar sonucu en önemli parçamız olan şu coil'i sökmeyi başardık. Indüktör coil diye geçiyor. Hiçbir yerde de bulamadım bu parçayı. O yüzden eski göstergemden söktüm. Şimdi bunu yeni entegremizin üzerine monte edeceğim. İlk parçamız bu olacak. Bundan bulursak bu olay çözülür. Araştırmalarım devam ediyor hala. İnşallah bundan bulmayı başaracağız. Şimdi bunu yeni entegremize, devre kartımıza takalım. Şuradan çıkardık. Çok narin çalışmam gerekti. Lehimleri söktüm tek tek. Dremel yardımıyla bacakları gevşettim. Çünkü bir tanesi bile kopsa kırılsa çok büyük sorun yaşarız. Bulunmayan bir parça. Evet. Şimdi bunu yeni anakartımızın üzerine monte edelim. Evet dostlar. İlk devre elemanımızı kartımızın üzerine taktık. En önemli parça olan trapo kartımızın üzerine lehimlendi. Şimdi diğer elemanları ufak ufak takmaya başlayacağız elimizdekileri. Bu kartı işlevsel hale bir an önce getirmeye çabalayacağız. Evet, ikinci devre elemanımız olarak 330 faradlık kapasitörümüzü yerine şuraya, şu noktaya monte ederek işe devam edelim. 330 faradlık ilk kapasitörümüz yerini aldı. Devrimiz üzerindeki yerini aldı. Şimdi sıra diğer elemanlarda. Diğer kapasitörler, diğer dirençler. Sırayla gideceğiz buradan takip ederek. Evet arkadaşlar. Daha önce size bazı parçaların bulunamadığından bahsetmiştim. Trafo onlardan biriydi. Onu söktüm. Yeni kartımıza geçirdim. Aynı şekilde bu kapasitörün yanında bir tane direnç ya da diyot, bobin bir şey var. Tam ne olduğunu anlayamadılar. Onu ben de birebir değerini bulamadığım için eskisinin üzerindekini söktüm. O da şu minik parmağımda görüyorsunuz. Şu minik şey. Bunu da şimdi yeni kapasitörümüzün yanına ilave edeceğim. Böyle işte ufak ufak şeylerle uğraşıyoruz. Tamamen bir deli saçması. İşte minik direncimiz de yerine takıldı. Şimdi sırada diğer kapasitör, diğer dirençler var. Şimdi de sırada 220 mikrofaradlık diğer kapasitörümüz var. Bu da yatay olarak şu zemindeki yerini alacak şimdi. Şimdi bunu takalım. Yeni bir kapasitör. Zaten problemin kaynağı her şey bu kapasitörlerle başladı. Bu kapasitörlerin kapasitesini doldurup akıntıya sebep olması ve bu akıntının devre yollarını yakması temel problemimiz. Şimdi bunu da yerine takalım bakalım. Evet dostlar. Devre elemanlarını taşıma işlemimiz devam ediyor. Tek tek sağlamlık testini yapıp sağlam olanları taşıyorum ve elimdeki bulduğum yenilerle değiştiriyorum devre elemanlarını. Kapasitörler tamam. Transformatörümüz ortadaki coil tamam. Şu neck chip tamam. Birkaç diyot ve direnç tamam. Ufak ufak hepsini geçiriyorum ama çok zaman alıyor. Özellikle şu minikler tek tek elle kontrol yapılıp tek tek buraya. Bacakları da daha önce kesildiği için kısa bacak olduklarından çok fazla cımbızla işlem yapıyoruz. Resmen deli saçması ama uğraşmaya değer. Sonucu ben de çok merak ediyorum. İnşallah başaracağız. Evet dostlar, zorlu süreç devam ediyor. Birçok parçayı yerine taktım. Daha ama takılması gereken 6-7 tane
devre elemanımız var. Şimdi süreç oldukça zorlu. Şöyle yakınlaştırayım size biraz görün bakalım. Gördüğünüz üzere çok küçük, çok minik parçalar var. Bunların hepsinin artısı eksisi, birbiriyle olan direnci, birbiriyle olan değeri çok önemli. Bir tanesinde hata olsa bunlar çalışmaz bu devre. Gerçekten çok zorlu, çok karmaşık bir elektronik işlem. İnşallah başaracağız. Küçük bir devre gibi duruyor ama gerçekten çok zorlu. Çünkü olduğu gibi eski elemandan alıp yenisini yapıyoruz. Umarım çalışır. Emeklerimiz heba olmaz. İnşallah çalışacak. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu arada eski boardların halini görüyorsunuz. Kavrulmuşlar, yanmışlar. İnşallah uzun süre bu yeni board'umuzu kullanırız ve çalışır problemsiz bir şekilde. Çalışmalarımız devam ediyor. Yakın bir zamanda umarım neticelenecek. Hepinize tekrardan selamlar, sevgiler dostlarım. Çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de yine yeni bir çalışma günündeyiz. Göstergemizin ana kontrol ünitesi, güç kontrol ünitesini ufak ufak şu şekilde gördüğünüz gibi lehimliyoruz. Yavaş yavaş ilerleme kat ettik. Olayların sonuna yaklaştık. Gördüğünüz gibi çok küçük devreler var. O yüzden sıkıntı yaratıyor. Dar alanda çalışıyoruz. Ama elimden geleni yapıyorum. Birkaç tane devre kaldı. Elemanlarımız sadece 7-8 tane devre elemanımız var. Bunların da montajını yapıp bu devreyi bitirip test etmek istiyorum bugün. İnşallah başarılı oluruz. Evet dostlarım. Sonunda devremiz tamamlandı. Bütün elemanları üzerine taktım. Şimdi şu pinlerimiz var. Anakarta montaj için kullanacağımız. Şimdi bunları da devre kartımızın üzerine yerleştirelim. Ve daha sonra büyük gösteriye hazırlanalım. Anakartımızı göstergemizin üzerine takacağız. Şuradalar işte. Bakalım çalışacak mı? Şimdi pin takma işlemini yapıyoruz. Evet dostlar. En sonunda devremiz tamamlandı. Güç devre kartımız tamam şu anda. Her şeyle bitti. Gerçekten çok büyük bir an. Bu benim uğraştığım en zorlu projelerden biriydi. Bütün ayaklar, lehim ayakları da montajlandı yerine. Şimdi sırada bunu şu göstergelerimizden birine montalamak var. Ardından büyük an geldi. Bakalım çalışıp çalışmadığını hep beraber göreceğiz. Bir bakalım şimdi neler olacak. Hep beraber deneyelim. Evet dostlarım. En sonunda başardık. Güç anakart devremiz benzin hararet göstergemize monte oldu. Çok uğraştırdı, çok sorun yarattı. Neden sorun yarattı diye soracak olursanız da hemen size açıklamasını yapayım. Şu görmüş olduğunuz pinler var. Bunları takana kadar gerçekten canım çıktı hizalayana kadar. Ki bu güç entegresi artısını, eksisini, round'unu buradan alıyor. Gerçekten bayağı uğraştırdı. Sonuca birazdan hep beraber bakacağız. Evet sevgili dostlarım, sonunda büyük an geldi. Emeklerimizin karşılığını birazdan göreceğiz. Onarımını yaptığım, anakartını yeniden ürettiğim göstergemizi, benzin hararet göstergemizi ana gösterge tablomuza taktım. Şu şekilde gördüğünüz gibi artısını, eksisini de bağladım. Şurada bir kontrol ünitemiz var görüyorsunuz, güç kontrol ünitemiz. Buradan bir adaptörümüz var. Adaptörümüze bağlı durumda. 12 volt üreten bir adaptör. Adaptörün fişi de elimde. Şimdi bunu takıp sonucu hep beraber görelim istiyorum. Bakalım neler olacak. Şimdi ben hazırım. Siz de hazırsanız testi yapalım. İnşallah başarırız. Haydi bakalım. Evet, evet, işte. İşte dostlarım. Beklediğim, özlediğim tablo bu. Başardık. Gerçekten çok mutluyum şu anda. Mutluluğumu yani kelimelerle ifade edemiyorum. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola. İnsanın kendi emeğiyle günlerce uğraşarak yaptığı bir şeyin çalıştığını görmek gerçekten şahane. Muhteşem olmuş. Fişi şimdi tekrar çıkarıp takmayı deneyeceğim. Tek elle çıkarırsam bakalım deneyelim. Evet çıkardım.
Gitti. Şimdi dostlar tekrar takıyorum. Hazırım. Bir saniyenizi rica ediyorum. Bir elde kamerayı tutup bir elde yapınca zor oluyor. Evet. Evet. İşte geldi. Çok güzel. Gerçekten harika. Evet arkadaşlar, zorlu bir mücadeleydi. Çok emek vermem gerekti ama oldu. Epey bir parça şöyle aldık ettik. Diyotlar, kondansatörler, dirençler, transistörler. Bana da harcanan bir proje oldu ama sonuca değdi. Yalnız bir tek parça bulunamadı. Bu indüktör bobin denen bir şey var. Ne kodunu bulabildim, ne benzer bir parça bulabildim. 11 bacaklı bacağı var, 11 pinli. Öyle bir parça hiç görmedim. 10 pinli bir kutu buldum sadece. İndüktör bobin sarılabilen. Elektronikçi arkadaşlardan bu konuda yardım rica edeceğim. Eğer onu da bulursak bu parçanın seri üretimine geçebiliriz. Yalnız tek bir sıkıntım oldu benim. Bunun üzerinde özel dirençler kullanılmış. Bu dirençleri Türkiye'de bulamadım. Çok zorlandım. Değerini de doğru düzgün okuyamadık. Aldığım dirençler farklı dirençlerdi. Bu sebeple de dirençlerde sorun çıkabilir. O minik dirençler, Japonların kullandığı çok minik dirençleri burada bulamadım. Bu konuda da yardım gerekebilir. Eğer bu dirençler üzerindeki devre elemanları bulunursa bu karttan üretilir. Ben anakartı üretip eski anakarttan çıkan sağlam dirençleri, şu anakartlardan çıkan sağlam dirençleri, ondan sonra diğer devre elemanlarını kullanıp yeni bastığım anakarta geçirdim. Sadece yeni kartın dostlarım yenilediğim bazı parçaları oldu. Onları da size hemen açıklayacağım. Şu fişi çıkarayım, ona uğraştım. Evet. Yeni karttan da kullandığım, yeni kart için kullandığım şu gördüğünüz kapasitörler, sıfır kapasitörler. Bunlardan kullandım. Kapasitörlerini yeniledim. Şuradan birkaç tane diyot diyorum transistör, birkaç transistör, NEC transistör var. Onları almıştım, onları yeniledim. Onları yenileyerek göstergemize yeniden hayat verdik. Evet. Şimdi fişi çektim artık. Fazla da test aşamamızı sona erdiriyorum. Evet arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir projenin daha sonuna geldik. Başarıyla tamamlandı. Görüşmek dileğiyle. Hepinize sevgiler, saygılar.